Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekmek tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis ekmekler hazırladım. İnanın yapımı çok kolay. Çok az malzemeyle ekmeklerimizi hazırlıyoruz. Böyle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık nefis ekmekler oldu. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabıma 2 su bardağı su alıyorum. Mayamı 1,5 çay bardağı suda erittim. İçine 1 yemek kaşığı da toz şeker ekledim. Karıştırıyorum. Biraz mayanın erimesini bekliyorum. Maya eridikten sonra 2 su bardağı un ekledim. Tuzunu ekliyorum. Tuzunu una karıştırıyorum. Ve unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 6 su bardağı un ekledim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak. Böyle hafif ele yapışan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu iyice yoğurmamız gerekiyor. Buna özen gösterelim. Hamurumu şöyle bir toparladım. Üzerini jelatinle kapatıyorum. 45 dakika mayalanmaya bıraktım. 45 dakikanın sonunda masamın üzerine unumu aldım. Hamurumu şöyle bir toparlayıp masanın üzerine alıyorum. Üzerine un serptim. Bezeler alacağım hamurumdan. Dört tane portakal büyüklüğünde bezeler alıyorum. 4 tanesini baget ekmek olarak hazırlayacağım. Diğerini de yuvarlak ekmek yapacağım. Onu biraz daha fazla bıraktım o yüzden hamurumu. Bezelerimi alıyorum. Altlarını unlayarak bir kenara alıyorum. Diğer hamurumu da bezeliyorum. Böyle yuvarlak şeklinde beze aldım. Yuvarlak borcamların küçük olan borcamın içerisine yağlı kağıt aldım. Hamurumu da içine yerleştiriyorum. Diğer bezelerimi hazırladım. Üzerini mutlaka örtün. Hamurlarımızın üzerine örttüm. Şimdi baget ekmeklerimi hazırlıyorum. Bezemi aldım. Videoda görüldüğü gibi katlayıp kenarlarından inceltiyorum. Bakın sadece kenarlarından inceltiyorum. Orta kısmını kalın bırakıyorum. Tekrar gösteriyorum. Eğer yapışırsa hamurunuz un serperek devam edebilirsiniz yapmaya. Çünkü hamurumuz yapışan bir hamur. O yüzden un kullanarak hazırlıyorum. Kenarlarını incelttim. Birleştirdiğimiz kısmı alta gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyorum. Bütün bagetlerimi hazırladım. Üzerine örtüyorum. Üzerini mutlaka örtün, kurumasın. Üzerine örttükten sonra yaklaşık 30 dakika beklettim. Şimdi üzerini açıyorum. Biraz yapışabilir ama böyle elinizde yavaş yavaş kurtararak
Üzerinden poşeti çıkartın. Havasını söndürmeyin. Üzerine de jiletle kesikler atıyorum. Eğer isterseniz keskin bir bıçak da kullanabilirsiniz. Kesikleri attıktan sonra önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına göndereceğim. Fırına ısıya dayanıklı bir kap içerisinde su koydum. Ekmeğimi de fırınıma verdim. İlk 15 dakika 150 derecede, daha sonra da 200 dereceye alarak üzeri kızarana kadar pişirdim. Şimdi diğer bagetlerim de artık kabardı. Onları da hazırlayıp fırına vereceğim. Ortalarından jiletle kesikler atıyorum. Bir kere çiziyorum sadece. Eğer güzel çizemezseniz tekrar bir daha üzerinden geçebilirsiniz. Bakın ekmeğimi fırınımdan çıkardım ve diğer baget ekmeklerimi fırınıma verdim. Yine aynı şekilde 150 derecede 15 dakika pişiriyorum. Daha sonra 200 dereceye alıp üzeri kızarana kadar pişirdim ekmeklerimi. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Sizler de kendi fırınınıza göre ayarlayıp ekmeklerinizi pişirebilirsiniz. Ekmeklerim kızardı, gördüğünüz gibi 200 dereceye aldım 15 dakikadan sonra. Ekmeklerim kızardı. Nefis oldular. İnanın çok güzel oluyor. Hem de hazırlaması, yapması da çok kolay. Sanki fırından almışsınız gibi nefis ekmekler oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Ekmeklerimin dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. İç dokularını da göstermek istiyorum. Çok güzel kızardılar. Üstleri hafif çıtır, içi yumuşacık. Nefis ekmekler oldu. Bakın baget ekmeğim de çok güzel oldu. Çok güzel kızarmış. Dediğim gibi hafif dışı çıtır, içi yumuşacık nefis ekmekler oldu. Şimdi bir tanesini keseceğim. Sizlere içini de göstermek istiyorum. Ekmeklerinizi ters çevirip keserseniz hiçbir şekilde ezilmeler olmayacaktır. Çok kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Bakın iç dokusunu da görüyorsunuz. Muhteşem olmuş. Bir tane de baget ekmeğinden kesip göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık, çok güzel oldular. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.